Merhaba. Bugünkü konumuz koşullu biçimlendirme. Veri setlerinin görselleştirilmesinde oldukça önemli olduğunu düşündüğüm bu konuyu örneklerle inceleyeceğiz. Hadi başlayalım. Bu özellik sayesinde neler yapabiliyoruz? Belli bir değerin üzerinde ya da altındaki değerleri işaretleyebiliriz. Bir aralığa ait değerleri vurgulayabiliriz. Tam olarak bir değere eşit olan hücreleri gösterebiliriz. Belirli bir metni içeren hücreleri öne çıkarabiliriz. İstenen bir tarihe ait değerleri işaretleyebiliriz. Tekrarlayan değerleri vurgulayabiliriz. En yüksek 10 değer, en düşük 10 değer, ortalama altı ve ortalama üzeri değerleri gösterebiliriz. Ve çeşitli ikon setleriyle çalışmalarımızın göze daha çok hitap etmesini sağlayabiliriz. Uzun bir konu olması sebebiyle bu videoda sadece hücre kurallarını vurgula alanındaki seçenekleri inceleyeceğiz. İlk olarak büyüktür, küçüktür ve arasında koşullarını bir arada inceleyelim. Tablomuzda lokasyon bazlı satış verilerimizi görüyoruz. 7.000 ve 16.000 euro arasında satışlarımız mevcut. Öncelikle 11.500 Euro'dan büyük satışların yeşil dolgulu olmasını sağlayalım. Kuralı uygulatacağımız alanı seçiyoruz ve koşullu biçimlendirme, hücre kurallarını vurgula diyerek büyüktür seçeneğini tıklıyoruz. Açılan menüde sol taraftaki alanda kriterimiz olacak veriyi, sağ tarafta da biçimlendirme tipini seçiyoruz. Hazır kalıplar da mevcut. Biz bu örnekte özel biçimlendirme diyerek ilerleyelim. Dolguyu yeşil seçerek tamama tıklıyoruz. Kural çalıştı. 11.500 Euro üzeri verileri yeşil olarak işaretledi. Şimdi ise 11.500 Euro altındaki satışların kırmızı dolgulu olmasını sağlayalım. Yine ilgili alanı seçiyoruz. Koşullu biçimlendirme, hücre kurallarını vurgula dedikten sonra küçüktür seçeneğini tıklıyoruz. Kriterimiz yine 11.500 Euro. Özel biçimlendirme diyerek dolguyu bu sefer kırmızı seçiyoruz. Gördüğünüz gibi tabloda bir değer hariç renklendirmeler tamamlandı. Büyüktür ve küçüktür kriterinde büyük eşit ya da küçük eşit gibi bir seçeneğimiz olmadığı için 11.500 Euro değerini her iki kümeye de dahil etmedi. Gelin bu durumu çözelim ve aynı zamanda mevcut kuralları düzenlemeye de değinmiş olalım. Bu noktada bir parantez açmak istiyorum. Dosyamızdaki kurallara nereden ulaşabiliyoruz? Hangi hücrelerde kural olduğunu biliyorsak, ilgili hücreleri seçip koşullu biçimlendirme, kuralları yönet diyoruz. Gördüğünüz üzere yazdığımız iki kuralı da buradan görebiliyoruz. Ancak koşullarımız fazlaysa ya da hangi hücrelerde olduğunu hatırlamıyorsak da sorun değil. Herhangi bir hücre üzerindeyken yine koşullu biçimlendirme, kuralları yönet diyoruz. Açılan menü bu sefer boş geldi. Ancak yukarıdaki alanı mevcut seçimden bu çalışma sayfasına dönüştürdüğümüzde yine mevcut kurallara ulaşıyoruz. Parantezi kapatıyoruz ve asıl amacımıza geri dönüyoruz. Amacımız açıkta kalan 11.500 Euro değerini kırmızı ya da yeşil gruba dahil etmekti. Hangi gruba dahil etmek istiyorsak onun kriterini değiştiriyoruz. Yani 11.500 Euro ve üzerini yeşil görmek istiyorsak kuralı düzenle diyoruz ve büyüktür olan kriteri büyük ya da eşite çeviriyoruz. Gördüğünüz gibi büyüktür işaretinin yanına bir de eşittir işareti geldi ve 11.500 Euro'yu yeşil gruba dahil etti. Kurallar dinamik olduğundan ilk değeri 11.499 Euro'ya dönüştürdüğümüzde dolgunun kırmızıya döndüğünü görüyoruz. Peki iki gruba ayırdığımız bu tabloya 10.000-13.000 Euro arası için yeni bir sarı dolgu eklemek istersek ne yapacağız? İlgili hücreleri seçip yine koşullu biçimlendirme dedikten sonra arasında seçeneğini tıklıyoruz. Açılan menüde sol taraftaki alana aralığımızı giriyoruz. Sağ tarafta da özel biçimlendirme seçeneğini tıkladıktan sonra sarı dolguyu seçiyoruz. Ve tablomuz artık 3 renkten oluşuyor. Bu noktada aklınızda bir soru işareti olabilir. Değerler birden fazla kriteri sağlıyor olabilir. Burada önemli olan kuralların sıralamasıdır. Son oluşturduğumuz kuralı en aşağıya aldığımızda gördüğünüz gibi tablo sadece kırmızı ve yeşil dolgudan oluşuyor. Araya bir katman aldığımızda çalışması için kuralın üstte olması gerekiyor. Son oluşturduğumuz kuralı tekrar yukarıya alalım ve tüm kuralların bir arada çalıştığını görelim. 3 kuralın da başarıyla çalıştığını görüyoruz. Bu aşamada belirtmek isterim ki, 3. kuralı ekledikten sonra daha önce yaptığımız büyük eşit düzenlemesi boşa düşmüştür. İlgili kuralı gidip tekrar düzenlediğimizde, yani büyük eşit kriterini sadece büyüktüre çevirdiğimizde, ilgili değer zaten sarı grupta yer alacağı için herhangi bir etkisi olmadığını belirtmekte fayda var. Eşittir seçeneğine geçmeden önce tablomuza satış bölgesi sütununu ekleyelim ve mevcut tüm kuralları silelim.
Kural silme işlemini yine ilgili alanı seçerek ya da tüm çalışma sayfasındaki kuralları silerek gerçekleştirebiliyoruz. Yeni yazacağımız kuralda sadece yurt dışı satışları işaret etmesini isteyelim. Koşullu biçimlendirme, hücre kurallarını vurgula, eşittir dedikten sonra kriterimizi yazıyoruz ve tamam diyoruz. İlla metin olmasına da gerek yok, sayı da girebiliriz. Buna da bir örnek yapalım. 9.000 euro olan satışları işaretlesin. Gördüğünüz gibi kurallar yine sorunsuz çalışıyor. Biraz önceki örneğimizde metni olduğu gibi yazdık. Metnin bir kısmını girerek de kural yazabiliriz. Önceki kuralı silip yeniden başlayalım. Bunu da yine koşullu biçimlendirme, hücre kurallarını vurgula, içerdiği metin diyerek sadece dışı yazıyoruz. Gördüğünüz üzere kural yine başarıyla çalışıyor. Tarih alanı için de bir örnek yapalım. İlgili alanı seçip aynı menülerden geçerek tarih dediğimizde açılan pencerede dün, bugün, yarın, son 7 gün, geçen hafta gibi seçenekler arasından seçim yapabiliyoruz. Son olarak tekrarlayan değerleri bulalım. Bunun için yine her zaman kullandığımız menüden yinelenen değerler diyoruz ve tekrarlayan değerleri kolayca tespit edebiliyoruz. Tekrarlayan verilerimiz çoğunlukta ise tekrarlamayan değerler üzerinden de işaretlememizi yapabiliyoruz. Koşullu biçimlendirme konu başlığının ilk videosunun sonuna geldik. Bir sonraki videomuzda buluşuncaya dek esen kalın.